Halil'deyiz. Hazreti İbrahim'in şehrindeyiz. Halil Ulu Camii burası. Bu cami normalde bir mağaranın üzerinde bulunuyor. Hazreti İbrahim'in eşi Hazreti Sare'nin, Hazreti İbrahim ve Hazreti Sare'nin çocukları Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf'un kabirleri de burada. Abdülhamit Han'ın İstanbul'dan Halil'e hediye ettiği altın şamdanlar vardır. Onları da göstereyim size. Hazreti İshak'ın kabri, Hazreti İbrahim'in hanımı, Hazreti İshak'ın annesi, Hazreti Sare annemizin mübarek kabirleri. Bu mübarek kadem izinin bazıları Hazreti İbrahim'e, bazıları Peygamber Efendimiz'e ait olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'in kabrine geldik. Halil'deyiz. Hazreti İbrahim'in şehrindeyiz. Ben Kudüs'ten ve Kudüs civarından çok periskop yayını yaptım ama Halil'den yayın yapmamıştım bugüne kadar. Bugün baktım telefon güzel çekiyor. Hadi dedim bir de buradan yayın yapalım. Şu an Hazreti İbrahim'in kabrinin bulunduğu yerdeyiz. Burada bulunuyoruz. Burası son derece önemli bir yer. Burası bir cami. Halil Ulu Camii burası. Bu cami normalde bir mağaranın üzerinde bulunuyor. Bakın şurada bir kuyu görüyorsunuz. Bu kuyu Memlüklerden kalma bir kuyu. Zaten Givri kubbesi her şeyi ortaya koyuyor. Genelde insanlar bu kuyunun içine bakarlar ve oradan altımızdaki mağarayı görmeye çalışırlar. Burası bir mağaradır ve Hazreti İbrahim'in eşi Hazreti Sare'nin, Hazreti İbrahim ve Hazreti Sare'nin çocukları Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf'un kabirleri de burada. Şu an mağaranın içini görüyorsunuz bakın. Burası o mağaranın iç kısmı. Dediğimiz gibi gelin şimdi sırayla peygamber kabirlerini tek tek sizlerle beraber görmeye çalışalım. Normalde asıl cenazeler, kabirler şu an ayağımızı bastığımız yerin. Bu caminin altında bulunuyor. Mağaranın içinde bulunuyor. Mağaranın üzerine Herod döneminde bir mabet, Memlükler döneminde de bir cami yapılmış. Halil Ulu Camii yapılmış. Şu an biz sizinle beraber oradayız. Hatırlarsanız geçen hafta Habertürk'te öteki gündemde Zengi mimarisinden bahsetmişti. İşte o Zengi mimarisi ile alakalı anlattığım siyah bazalt ve beyaz mermer kemerlerden bahsedip Halep Ulu Camii'yi göstermişti. Bakın işte aynı kemerler burada. Bu Zengi mimarisinin özelliğidir ama Memlükler tarafından yaptırılmıştır. Şu görmüş olduğunuz mozaikler muhteşemdir. Bu gördüğünüz minber de çok özel bir minber. Bu minberden de birazcık bahsedelim. Normalde Kudüs'te Mescid-i Aksa Camii içinde bir minber var. O minber Nurettin Zengi tarafından yaptırılmıştı. Oğlum Salahaddin, Kudüs'ü bir gün ben fethedersem Mescid-i Aksa'yı camiye çevirecek, bu minberi içine ben koyacağım demişti. Ve nasip olmadı. Ben yapamazsam sen bunu yap evladım demişti. Salahaddin Eyyubi bunu yerine getirdi. Salahaddin Eyyubi 1187'de Kudüs'ü fethedip de Mescid-i Aksa'nın içerisine o Nurettin Zengi'nin kündekâri minberini koydururken o minberin benzerinden bir tane de kendisi yaptırıyor. Halil Ulu Camii'ne koyduruyor. İşte o minber bu görmüş olduğumuz minberdir ve burada durmaya devam ediyor. Daha önceki Halil'e gelişlerimde belki oradan hatırlarsınız, bahsetmişimdir. Sultan II. Abdülhamit Han bu camiyi restore ettirmiştir. Ve Sultan II. Abdülhamit Han'ın restorasyonu döneminde Abdülhamit Han'ın İstanbul'dan Halil'e hediye ettiği altın şamdanlar vardır. Onları da göstereyim size. Hemen alayım şöyle kamerayı. Evet. Görüyorsunuz. Bu altın şamdanlar Sultan II. Abdülhamit Han'ın hediyesidir. Ve bu şekilde durmaktadır. Hatta bu yazıları okuyabilirsiniz. Bu yazıları mesela Filistinliler okuyamazlar. Ama siz okuyabilirsiniz. Bakın burada çok rahat. Şöyle bir okuyalım isterseniz yazıyı. Bakın. Gördünüz mü? Ne yazıyor? Emir-i Müminin diyor. Sultan İbni Sultan Gazi Abdülhamit Han-ı Sani Efendimiz Hazretleri diye geçiyor. Filistin amcalar coştu gidelim.
yolumuza devam edelim. Şöyle bakın, Memlük'te eserleri devam ediyor. Şu görmüş olduğunuz süslemeler Memlük'le eserleridir. Evet, çok güzel okyanlarımız var. Bakın, Memlüklerin muhteşem eserlerini görüyoruz burada. Her şeyiyle. Renkli taş kakma sanatında bir numaradır Memlükler. Evet. Peygamberlerin kabirlerini görelim. Hazreti İshak'ın kabrini görüyoruz. Bakın, üzerinde de yazıyor. Hazreti İshak'ın kabri. Gördüğünüz gibi. Osmanlı döneminden kalma kandiller içerisinde sergilenmekte. Ve o gördüğünüz puşude Hazreti İshak'ın orijinal kabir puşudesidir ve gümüş telle işlidir. Bizzat Osmanlı döneminin kabir puşudesidir. Muhteşem bir sanat. Ecdadımızın eserleri hala burada arıza endam ediyor. Hazreti İshak'ın hanımı Hazreti Rıfka, Araplar Rıfka diyor. Hristiyanlar Rebeka diyor. Biz Türkler Refika diyoruz. Bakın, Osmanlı'nın ay yıldızı hala orada durmaya devam ediyor. Gördünüz mü? Ay yıldızımız hala orada durmaya devam ediyor. Evet. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Puşudeyi görmeye çalışalım. Evet. Bakın, gümüş telli işli puşudesini görüyoruz. İnşallah. Bizim de niyetimiz o. Şimdi Hazreti Sare'nin kabrine gidelim. Hazreti Sare. Emre'cim al. Şöyle geçeyim müsaadenizle. Bakın, burası Hazreti İbrahim'in hanımı, Hazreti İshak'ın annesi, Hazreti Sare annemizin mübarek kabirleri. Burası türbesine ait hacet penceresi. 2 gün önce hem Twitter hem Facebook hem Instagram'dan bir paylaşım yaptım. Bir fotoğraf. Şöyle duruyordum. Elimi de şöyle kaldırıp bu kitabeyi gösteriyordum. 2 gün önceki paylaşımlara bakın, o fotoğrafı göreceksiniz. Şu hacet penceresinin hemen üzerindeki o Küfi yazı Memlüktü Küfisidir ve Memlük Sultanı Kalavun'a aittir. Üstteki kitabede Sultan II. Abdülhamit Han'a aittir. Hemen şöyle yakından bir gösterelim. Bir alayım ben şöyle. Bakın, Abdülhamit yazısını okuyabilirsiniz. Gördünüz mü? En üst satırda Abdülhamit Han'ın ismi geçiyor. Yani şunu söyleyelim. Evet, yayın kesiliyor olabilir. Bir şey diyemiyorum. Buralarda iyi çekmiyor olabilir. Yayın giderse bir daha tekrar girin çıkın. Hazreti Sare'nin mübarek kabir sandukası, puşudesinin güzelliğine bakın, işlemesine. Hazreti İbrahim'in kabrine doğru geçelim. Yer değiştirdim. Yayın geldi mi? Yer değiştirdik. Yayın tekrar geldi mi? Geldi mi? Tamam. Caminin içinde yayın geliyor. Güzel. Hazır mısınız? Hazreti İbrahim'in kabrine giriyoruz. Evet. Hazreti İbrahim'in kabrine giriyoruz. Yayın geldi. Ha, şükür. Demek ki caminin içinden çıkmamak gerekiyor. Evet. Bakın, şu an caminin içindeyiz. Hazreti İshak, Hazreti İshak'ın hanımı Hazreti Rıfka ve şimdi artık içeriye giriyoruz. İçeriye girerken çok sağ olun. Biz de dua bekliyoruz size vatanımızdan. Bakın, şurada mübarek bir kadem ayak izi var. Burasının, bu mübarek kadem izinin bazıları Hazreti İbrahim'e, bazıları Peygamber Efendimiz'e ait olduğunu söylüyor. Miraç gecesi Peygamber Efendimiz buraya uğramış. Hazreti İbrahim'in kabrine uğramış. Hazreti Musa'nın kabrine uğramış. Evet, gördüğünüz gibi Hazreti İbrahim'in kabrine geldik. Seyyidina Hazreti İbrahim. Namaz kılarken Allahümme salli Allahümme barek'te okuduğumuz Hazreti İbrahim. Bir ateşperesti evine davet edip ona yemek yedirip sonra o ateşperestin ya İbrahim senin için bir şey yapayım mı dediğinde
benim için Allah için bir secde et dediğini ve o secde edince de ya Rabbi ben bu zatı buraya kadar getirdim, bundan sonrası sana ait diyen o büyük Hazreti İbrahim'i görüyoruz. Karşı tarafta gördüğünüz gibi kurşun geçirmez camlar var. Çünkü caminin yarısı 90'lı yıllarda Halil katliamı sonrasında sinagoga çevrildi ve iki taraftan kimse birbirine kurşun sıkmasın diye, yani ne acı bir şey değil mi? Hazreti İbrahim'in kabrinde bu hadise. Hazreti İbrahim'in gönlü ne kadar kanıyordur. Çünkü bir tarafta İsmail oğulları var, Müslümanlar, öbür tarafta İsrail oğulları var. Bir babanın iki çocuğuna ait torunları, aralarındaki kurşun geçirmez camlar. İnsan manzaraya üzülüyor. Dualarınızdan bizi unutmayın. Hazreti İbrahim'in kabrinden, Halil Ulu Camii'nden hepinize hayırlı günler diliyorum. Kudüs yakınlarındaki Halil şehrine illaki gidin. Kesme taştan o muhteşem mimari yapıları, o taş köşkleri görüp önlerinde poz verin. Hazreti İbrahim'in tarlası olduğunu unutmayın oraların. Yakup peygamberin eşi Lea ve Rahel'in evlerini gösteren tabelaları takip edip o mukaddes evleri ziyaret edin. Boynu bükük Filistinli çocukları da görün. Boş kovalarıyla imaretlerin kapısında bekleyen o Filistinli çocukları. Ama onlar sizi gördüklerinde bir anda üzüntüleri sevince dönecek, ellerini kaldıracak ve size selam verecekler. Bahçelerine, evlerine davet edecekler. Pencerelerinden başlarını uzatıp sizi seyredecekler. Bu çocuklar boynu bükük ve üzgün ama sizin hapse girer gibi o cami kuyruğunda bekleyişinizi görüp kendilerini unutup size üzülecekler. Sonra siz onlara üzerinde ay yıldızlı bayrağımızın olduğu balonları dağıttığınızda ayakları tutmayan Filistinli çocukların çok sevindiğini göreceksiniz. Arabasına ay yıldızlı bayrağımızı kaplayan, ay yıldızlı anahtarlıyla poz veren Filistinli gençleri göreceksiniz. Ve yıkılmış Osmanlı imaretlerinin yerine TİKA'mızın gayretleriyle resmen saraya dönmüş ecdat yadigar imaretlerin hala çalıştığını fark edeceksiniz. Önünden geçip gitmeyin. Girin içeri. Ve içeri girdiğinizde siz o muhteşem eserlerin hala günümüzde faaliyet gösterdiğini göreceksiniz. Muhteşem bir camidir Halilurrahman Camisi. Ve bu caminin altında kocaman bir mağara vardır. Mağaranın altında 4 peygamber ve 3 peygamber eşi bulunmaktadır. Caminin artık kapısına geldiniz. İçeri süzülme zamanı gelmiştir. Kesme taş kapıdan içeri doğru gireceksiniz. Ama bu kolay olmayacak. Hapse girer gibi kirpi kapıların arkasından uzun uzun kuyruklarda bekleyeceksiniz. Ve sonra bu kuyrukların akabinde sizi bin bir sorgu sualle, eğer o gün canları isterse Halilurrahman Camii'ne alacaklar. Ve tabii caminin kapısına gelir gelmez o yaşlı Filistinli amcaları göreceksiniz. Demirlere tutuna tutuna camiye gelmeye çalışanları, yürüyecek hali olmadığı halde evlatlarının kucağında camiye gelip bu camiye sahip çıkmaya çalışanlarını göreceksiniz. Caminin girişinde kilitli bir kapı fark edeceksiniz. Rica edin Filistinli yetkililere. Eğer bu kapıyı size açarlarsa o güzeller güzeli Yusuf peygamberin kabriyle karşılaşacaksınız. Mağara içinde yer kalmadığı için Mısır'dan onun naaşını getiren Musa aleyhisselam onu buraya defnetmişti. Cami içinde gayrimüslim ziyaretçiler de göreceksiniz. Çizmelerini çıkarmadan camiye giren ve halıları çiğneyen İsrail askerlerini de göreceksiniz. Bu muhteşem Ulu Cami'nin kilitli olduğu günlerde mahzun olurken açık olduğu günlerde nasıl cıvıl cıvıl olduğunu görecek. Mağarayı merak edeceksiniz. Bu Memlüklü kuyusunun kapağından ancak mağaranın görüldüğünü hissedeceksiniz. Bu kapak her gün sabah açılıp içine uzatılan kandilin yağı tazelenirken eğer denk gelirseniz ancak o kadarcık kısa bir sürede mağaranın içine bir göz atacak fırsatı bulabilirsiniz.
Hazreti İbrahim'in kabrinin başına gider. Ellerinizi açar, dualar eder, fatihalar okursunuz. Ve o büyük peygamberin yanında Hazreti Sareler, Hazreti İshaklar, Hazreti Yakuplar ve onların eşleri. Sonra bir paravanın önünde boynu bükük beklersiniz. İçeri girmek yasaktır. 1994 yılında bir Yahudi namaz kılmakta olan yüzlerce Filistinli'ye ateş etmiş ve yarısını şehit etmiştir. Bu kapılar yılda sadece 4 gün, kandillerin gündüzlerinde açılır. Kapılardan içeri süzülürsünüz. Sinagog haline getirilen caminin diğer yarısına girme fırsatı elde edersiniz. Ve girdiğiniz bu kısımda Hazreti İbrahim'in kabrini diğer yandan görürsünüz. Göremediğiniz Yakup peygamberin kabriyle hanımı Lea'nın kabrini ziyaret eder ve orada fatihalarınızla dualar edersiniz. Sandukalarını yakından görürsünüz. Yakup Aleyhisselam, beni babam ve dedemin yanına defnet demişti oğlu Yusuf Aleyhisselam'a. Yakup Aleyhisselam'ın ilk eşiydi Lea ve türbelerin üzerindeki muhteşem Osmanlı çimleri size göz kırpar. Yakup peygamberin bir diğer eşi de Rahel, Hazreti Rahile'dir ama onun kabri Beytüllahim'dedir. Yahudiler caminin medrese kısmını sinagog haline getirmişlerdir. Burası yılda sadece 4 gün, 4 kandil gecesinin gündüzünde biz Müslümanlara açılır. Ve biz bu göremediğimiz yeri hasretle ziyaret ederiz. Halil'e geliniz. Halilur Rahman Camii'nin kapısında siz de aynen böyle durunuz. Sonra Halil'de sizi bekleyen diğer detaylara göz kırpınız. Memlüklerden kalma mağaraya açılan kuyular, Zengilere ait o muhteşem Zengi mimarisinin sanatı, Eyyubilerin ahşap kakma minberleri, Memlüklülerin çeşmeleri sökülmüş, kaybolmuş boynu bükük çeşmeleri, o muhteşem kitabeleri, boynu bükük kandilleri, sanat harikası kapı tokmakları, Sultan II. Abdülhamit Han'ın altınla kaplı şamdanları, hepsi Halilur Rahman Camii'nde sizleri bekliyor. Ve bir gün o paravanlar yılda sadece 4 gün açıldığında Filistinli gençler sevinçle halka olurlar ve zikre başlarlar. Allah Allah min fadli Rabbi Rabbakum Allah Allah firanu zembi innani Allah Allah fi affikum bi ciwarikum Allah Allah ya alu beyti Muhammadin Allah Allah es-sa'du fi وأحباتي يا ساداتي الله الله الكل يحضر عندكم الله الله